Aşırı rezorbe kretlerde ileri cerrahi uygulamalardan kaçınmak amacıyla implant sayısının düşürülmesi ve kanatlı tasarımlara gidilmesi literatürde giderek kabul gören bir uygulama. Bu amaçla sıklıkla 2 tanesi eğimli yerleştirilen 4 implant üzeri sabit protezler oldukça popüler ve başarılı. Anatomik boşluklardan kaçınmak için implantların ön bölgeye kümelendiği bu olgularda protetik açıdan en önemli noktalardan birisi kanat uzunluğu meselesi. Bu konuda çok fazla sayıda çalışma olmasa da 15 mm'yi geçmeyen kanat uzunluğunun mekanik komplikasyonları en aza indirdiği öne sürülmekte. Dolayısıyla kim olgularda arktaki tüm dişleri proteze yerleştirebilecek alanımız kalmıyor ve sabit protez tercih edildiğinde kısaltılmış ark konseptiyle tedavileri tamamlamak durumunda kalabiliyoruz. Ancak bazı hastalar eksik sayıda diş barındıran protezleri istemedikleri için bitim aşamasında kötü sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumun önüne geçebilmek için cerrahi öncesinde posteriore yerleştirilecek implantların ark üzerindeki konumunu doğru analiz etmek şart. Arka implantların protetik platformunun 5 ya da 6 numara hizasına denk geldiği durumlarda rahatlıkla sabit proteze karar verilebilir ve şartlar sağlandıysa anında yükleme de uygulanabilir. Bitimde kanat uzunluğu 10 mm'yi bile bulmayacağı için mekanik bir sorunla karşılaşma olasılığımız düşer. Ancak yeterince posteriore gidemediğimiz bu tip olgularda eğer hastaya sabit protez sözü verildiyse 7 hatta 6 numaralı dişlerden diğer bir deyişle çiğneme etkinliği yüksek olan geniş oklüzel tablalı molarlardan feragat etmemiz gerekebilir. Yanlış planlama nedeniyle olgumuzda zorunlu olarak premolar seviyesinde kalındı. Bu da azalmış bir çiğneme etkinliği demek. Oysa böyle bir klinik tabloda 4 implant üzeri sabit yerine bar destekli protez planlansaydı hem tüm dişlerin dizilebildiği hem de alansal etkinliğin yüksek olduğu bir protez teslim edilebilirdi. Bar varlığı çiğneme sırasında mukoza desteği gereksinimini en aza indirerek hastanın sert gıdalar tüketebilmesine olanak sağlar. Bir istisna eğer karşıt arkta tam protez veya mukoza destekli implant overdenture varsa kanat uzunluğunu dikkate almadan tüm arkı tamamlayabiliriz. Bu hastalarda mukoza desteği nedeniyle ısırma kuvveti 1/3 seviyesine indiği için mekanik komplikasyon riski de azalır.